Dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda biraz değerli bir hisseyi inceleyeceğiz. Doku kodu ile işlem gören hissemizi inceleyeceğiz Borsa İstanbul'da. Fintables tarafında bu hisseyle ilgili bir veri yok. Nedense Fintables tarafında bir veri bulunmuyor bu tarafta. O yüzden internet sitesine bakacağız, öz sermayesine ve teknik görünümüne bakacağız. Şimdi baktığımızda aslında Doko hissemizin 10 milyonluk bir sermaye, 528 milyonluk bir öz sermayesi olduğunu görebiliyoruz. %100 halka açık olduğunu, FK'sının %101, PDD'sinin %46 olduğunu görebiliyoruz. Net karından ve piyasa değerinden de bahsetmişler burada. Şimdi arkadaşlar Doko ne iş yapar? Kısacası Doko Avustralya'da kurulmuş yemek, uçak ve tren hizmetleri, organizasyon, otelcilik gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirket. Merkezi Viyana'da bulunmakta. Adını kurucusu Attila Doğudan'ın soyadının ilk iki harfinden ve İngilizce şirket anlamına gelen company kelimesinin iki harfinden almıştır arkadaşlar. Burada kısa bir bilgiyle zaten Doka'nın ne iş yaptığını bize anlatmışlar. İnternet sitesine girdiğimizde ise Doka tarafında dili Türkçe'ye çevirerek görebiliyoruz. Burada genel anlamda YouTube videoları sunmuşlar bize. Havayolu tarafına baktığımızda arkadaşlar Doko'da havayolu ikram hizmetleri 39 bin fitin üzerindeki en iyi restoranlar demişler. Yani uçak içindeki lüks restoranlarından bahsetmişler. Lezzet sınırsızdır. Yıllar içinde Doko restoran bilgi birikim ve uluslararası ikram hizmetlerinin etkisi klasik Doko havayolları ürününe onu benzersiz kılan benzersiz bir karakter kazandırmıştır diye de bir başlık atmışlar. Görsellerle de bize burada da bir sunum yapmışlar arkadaşlar. Ne yaptıklarını açık ve net bir şekilde bizlere belirtmişler. Burada 60'tan fazla havayolu ortalığından Air Kanada, Çin, Fransa, India, İtalya, Malta hepsinden bahsetmişler arkadaşlar. Burada bunları tek tek inceleyebilirsiniz. Konseptlerinden bahsetmişler. Tasarımlarından genel anlamda. Aşçılarından bahsetmişler arkadaşlar. Business Class'ta uzun mesafeli uçuşlarda arkadaşlar uçan şef kapsamında bir şeyden bahsetmişler. Yine yönetici ikram hizmetleri ve ortak hava yollarının bilgisi de burada mevcut. Restoran tarafına baktığımızda restoran ve otellerinden bahsetmişler. Hemen Türkçe'ye çeviriyoruz burada. Restoranlar, dinlenme salonları ve otel bölümleri Doku grubunun kalbidir ve bu grup için bir pazarlama aracı ve imaj taşıyıcısı olarak hizmet vermektedir. Bu bölüm restoranlar, Demel Cafe, dinlenme salonları, oteller, personel restoranları, perakende ve havaalanı ikram alanlarını içermektedir diye de bizi bilgi vermişler. Restoran 181 ve Street Restoran Doku ekibi her gün meşgul, tutkulu bir ev sahibi olarak yüksek standartlarda bir karşılama yapıyorlarmış. Dünya çapında 31 dinlenme salonunda her yıl 4,4 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor. Doku ekibi arkadaşlar baktığımızda bunun da bilgisi tabii ki önemli. Restoranlarından bahsetmişler burada arkadaşlar. Şehrin tam kalbinde Spetsalens'da. Bundan bahsetmişler. Bir otel varmış burada. Evi olarak yer aldığını ve 7. ve 8. salon katında etkinlik salonlarında 24 kişiye kadar toplantılar verdiklerini. Onyx restoranı Viyana'daki bu otelin 6. katında yer alıyormuş arkadaşlar. Asya mutfağı ile ilgili konsept varmış burada. Otel Viyana gene Doko'da arkadaş. Doko tarafında 43 odasıyla, suite'iyle, butik oteliyle Viyana'nın tam kalbinde. Kişisel hizmet ve sevgiyle arkadaşlar burada hizmet veriyormuş. Görsellerinden de bahsetmişler burada. Münken'de gene Bayerbird'de yeni açılan butik oteliyle şık tasarımı, tutkulu ev sahiplerine hizmet verdiklerini söylemişler. Yine aynı şekilde Münken'de arkadaşlar restorandan bahsetmişler. Bunların hepsini tek tek inceleyebilirsiniz arkadaşlar Doko tarafında. Tabii ki lüksün, kalitenin ön planda geldiği bir şirket Doko. Şimdi çok uzatmadan teknik tarafına bir geçelim. Arkadaşlar Doko aslında baktığımızda en dip seviyesi arz olduktan sonra yani 62 liralardan beri yükseldiğini görebiliyoruz. Çok etkili ve çok güçlü bir şekilde yükselen bir şirket. Şu andaki anlık getirisi %4000. Ne yapıyorduk? Önce kendimize bir üst kanal çiziyorduk. Şimdi bizim asıl üst kanal direncimiz şu kırmızı çizgimiz arkadaşlar. Kırmızı çizgimizi hemen şuraya koydum. Bu bizim üst kanal direncimiz. Eğer buna hiç ihlal yapmadan fitil ucundan alırsak ikinci bir üst kanal direncimiz daha olur.
O da şu şekilde siyah kalın trend çizgimiz. Kırmızı yoğun dirençlerin çalıştığı bölge. Siyah kalın ise hemen onu mavi yapayım. Bir dakika. Lacivert yaptığım çizgi ise bizim orta uzun vade en önemli hedef çizgimiz. Şimdi bir tane dip bulup yükselen trend çiziyorduk biliyorsunuz. Arkadaşlar en yakın dibimiz burası. Buradan aldığımız dibimize ikinci temas da bu şekilde. Şimdi günlük grafiğimize geçiyorum artık. Yakın zaman dilimine gelelim. Çünkü gördüğünüz gibi yani çok cüzi bir sermaye ile piyasada lotu dönüyor. 10 milyonluk bir sermaye söz konusu. Arkadaşlar şimdi yükselen trend çizgilerimizi de düzelttik şurada. Çünkü grafik yakınlaştıkça fitil uçları değişti biliyorsunuz. Haftalıkta ve günlükteki fitil uçları değişir. O yüzden şuradan yükselen trendimizi tam dip seviyemizden aldık. Temasımızda geçerli kıldık. Hareketli ortalamamızı kapattık. Şimdi neler söyleyebiliriz? Bizim arada bakın siyah şu bir yeni üst kanal direncimiz var. Az önce haftalık grafikte görmüştük bu direnci. Şurada arkadaşlar gördüğünüz üst kanal direncinin artık bizler yukarısındayız. Yani hissemiz şuradaki çalışmasını bakın dip tepe dip tepe yaparak bitirmiş ve yukarı yönünü kırmış. Şimdi de bir oluşum halinde kafasını yukarıya kaldırmış. Sessiz sedasız çok net bir şekilde yükseliyor. Oluşturduğu tüm kanalları yukarı doğru kırarak ince ince yükselişine devam ediyor. Bakın burada da bir kanal oluşumu yine mevcut. Hiç ihlal yapmadan çizersek şöyle bir kanal oluşum söz konusu. Burada da bu kanalı da hemen sizler için siyah yaptım. Pardon şurayı bir düzelteyim. Evet. Şurada da bir kanal oluşumu gördüğünüz gibi mevcut. Fakat yani kendi içinde sürekli bir kanal oluşturarak bir şekilde o kanalı yukarı yönlü kırarak tekrar yükselişine devam ediyor. Şimdi diyebilirsiniz ki hissenin fiyatı çok pahalı. Aslında ben böyle bu tarz hisselerde fiyata bakmıyorum. Kazandığımız kadar. Yani bizim kar getirimiz hep %10. 1 liralık hissede de %10 kazanıyoruz. 2500 liralık hissede de %10 kazanıyoruz. O yüzden bu şekilde takip etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Şu an içinde bulunduğu kanalın çizgisini arkadaşlar gördüğünüz gibi turuncuya çevirdim. Kalınlaştırıyorum. Şimdi bu kanal üzerinde bir konuşalım. Şimdi bu kanalın artık zirve rakamı şurada arkadaşlar yarın için 2518 seviyesi olacak. 2518 seviyesi de yukarı kırıldığı takdirde yeniden hedefin yukarı yolunu güncelleyerek artık bizim şu kırmızı kanal çizgimiz var ya 3155 seviyesi dostlar. 3155 seviyesine doğru bir hareket başlatacak. Yani 2155'e yukarı doğru arkadaşlar %5'lik bir yükseliş. 3155'e ise %30'luk bir yükseliş. Ondan sonraki asıl bizim ana hedefimiz arkadaşlar 4000 seviyelerine doğru bir hedef bekliyorum ben. 4000 seviyelerine doğru gelecek hedefte de o yaklaşık %20-70'lik bir getiri potansiyeli hissemizde mevcut. Şimdi kanal görünümümüz bu şekilde. Dedik ki çok iyi doldura doldura bakın. Oluşturduğu her kanalı doldura doldura gidiyor. Destek bölgesinden aldırıyor. Dirençten sattırıyor. Yine dirence doğru gidiyor. Ardından bir destek bir direnç yaparak burayı böyle yoğun bir şekilde devam edebilir. Üst kanala geçtikten sonra da hedefine gitmesini net bir şekilde bekleyebiliriz. Hareketli ortalamalarda günlük görünümde neler söyleyebiliriz? Arkadaşlar hareketli ortalamalarımızda çok güçlü bir şekilde fiyatın altında duruşunu sergileyerek fiyatımızın yukarı yönlü hareket görünümünü destekler konumda bize gayet güçlü bir seviyelerde bulunuyor. Şimdi bu Doko'nun artık ana güçlü trendi neresi? Şu siyah trend. O oldu bir çöküş yaşandı. Her şey olabilir. Bu siyah trend bizim dibimiz. Bu da neresi? 2035 seviyesi arkadaşlar. 2035 seviyesi bizim hissede dibimiz. Bu fiyat seviyesinde unutmamak için buraya yazıyorum. Hatta bunun rengini de değiştirelim. Yeşil yapalım. Evet buradaki yeşil 2035 bizim arkadaşlar dibimiz. Yukarı yönlü hedeflerimiz de dedik ki 2518, 3155 ve 4000 seviyesi. Tabii ki ileriye doğru bedelsiz potansiyel taşıyan hisselerden birisi ama bence şirket buna gerek duymayacaktır. Yani buradan 4000'lere kadar da istikrarlı bir şekilde çok kısa bir zamanda gideceğini düşünüyorum ben. Hani bu ne kadarlık bir süreç olur arkadaşlar baktığımızda hemen hemen Ağustos sonu Eylül başına doğru bir süreç olur. Çünkü yaz da geliyor. Otelcilik tarafında yani yaz hissesi aslında bir nevi
Ama kışın da düşmemesi gayet olumlu. Otelcilik ve uçuş tarafında hizmet verdiğini biliyoruz. Artık bu yazın bu pandemiydi, oydu, buydu, bitti falan derken insanların çok fazla gezme eğiliminde bulunacağını düşünüyorum ben. O yüzden bu da şirket karlarını etkileyecek, kısa zamanda %70'lik getiri potansiyeline geleceğini düşünüyorum. Şimdilik hissemizle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.